Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 30 Mart 2026 Pazartesi günü günlük analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün önemli bir gün. FED tarafından Powell'ın konuşması olacak akşam. Öncelikle bu konuşmanın öncesinde fiyatı yine yukarı çekiyorlar gibi geliyor bana. Hepsini tek tek zaten grafikleri analiz edeceğiz, bakacağız. Şu anda Bitcoin tarafında ve altın tarafında az da olsa yükselişler devam ediyor. Dediğim gibi arkadaşlar hep söylüyorum, bu piyasalar kurtlar sofrası. Yani altın yükseliyor, dolar yükseliyor, Bitcoin yükseliyor. Bitcoin biraz baskı altında. Yani indikatörler saçmalamaya başladı. Yani bu hareketler gerçek mi yoksa bir tuzak mı? Haber akışından biraz daha bağımsız olarak grafikler üzerinden hepsini tek tek inceleyeceğim. Videoya geçmeden önce hep bahsediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız, arkadaşlarınızla ve çevrenizdekilerle de paylaşırsanız çok sevinirim. En azından gerçekten bu videolarımızın beğenildiğini, takip sayısının artması, video çekerken de bizi gerçekten olumlu, özellikle bir olumlu etkiliyor. Ve motivasyonum gerçekten yükseliyor. Ee, Şimdi DXY grafiğiyle öncelikle başlayalım. Yani DXY dolar endeksimiz günlerdir beklediğimiz bölge, yani kırdığı trendin üstünde şu anda 100 bölgesinde devam ediyor. Üst tarafta e, günlerdir beklediğimiz 100.5 direncine ne gidiyor ne de altına kırıyor arkadaşlar. Böyle bir durumdayız. Hatta haftalığa bakarsak burada zaten haftalıkta da yaklaşık şuradan alırsak 14 Nisan 2025'ten beri yaklaşık bir kanal oluşturmuş. Bir sene geçti üzerinde, o kanal üzerinde devam ediyor. Haftalıkta özellikle 101 bölgesine kadar bir yükseliş gelebilir. Oralarda bizim bulut desteğimiz var. Grafikte de gördüğünüz üzere. Onun üstünde de ise 101.8, yani 101.5 ile 101.8 arası burada önemli. Eğer şu 100 bölgesinin üzerine atarsa direkt maalesef üst tarafları test etmeye gidecektir. Onun üstlerini zaten daha sonrasındaki videolarda tekrardan analiz ederiz. Şu anda ama part part gitmek daha mantıklı. Özellikle dediğim gibi şu anda önümüzde 100.5 bölgesi var. Bu bölgelerde biraz oyalanıyor. Haber akışı bekliyor biraz da bence. Yani bugün ya da bu hafta bilemiyorum. Gelecek haber akışı ile beraber artık bunda da bir yön tayini olacaktır. Eğer ki 100.5 üstüne atarsa yani dolar endeks paritelerde ciddi sıkıntılar yaşanabilir. Buna rağmen bugün altın yine güçlü durdu. Yani DXY'nin şu andaki bu yükselişine rağmen altının yükselişine o da devam etti. En son baktığımda 4500 dolarlara kadar gelmişti. O bölgeyi de daha önce belirtmiştim, zaten direnç olarak çalışıyor. Şimdi DXY'de aşırı alım bölgesi artık buralarda, fiyat şişmiş durumda arkadaşlar. Bizim indikatörlerimiz de zaten şurada gördüğünüz kadar hep bayağı bir tepe vermeye başladı. Fiyat şişti burada. İndikatörlerimizde divergence etmiş durumda. Yani fiyat yükseliyor ama indikatörler bu fiyatın yükselişini açıkçası desteklemiyor. Yani çok sıkıntılı ve kararsız bölgedeyiz. Yani yatırımcıları hata yapabileceği, en çok para kaybedeceği süreçlerden birindeyiz arkadaşlar. Bunu net açıkçası söyleyebilirim. Dünkü videomda da bahsettim. Buralarda işlem açmak özellikle böyle günlerde çok streslidir, çok sıkıntılıdır. Açıyorsanız da kısa vadeli scalp dediğimiz, yani alçık tarzı işlemler yapmanız her zaman mantıklı olacaktır. Çünkü fiyatların her önemli verinin açıklanacağı gün açıklanan verinin tam tersine bir hareket olur yani. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yani bugün FED tarafından ben hani çok şahin olmasa bile güvercin de bir açıklama açıkçası beklemiyorum. Yani Powell tarafından muhtemelen yani enflasyonun soğumadığı, ekonominin iyi gittiği ile ilgili bir açıklama gerekir ama faiz indirme ile ilgili temkinli söylemlerde bulunacağını düşünüyorum. Böyle e, yani arafta bırakan cümleler de açıkçası piyasaları çok volatil etkiler. Yani ne aşağı ne yukarı gider. Biraz saçmalar açıkçası. Likiditenin peşinde koşar diye kısaca söyleyebilirim. Akşam bakacağız. Piyasa ne yöneyse, dediğim gibi yarın artık ona göre kendi pozisyonumuzu alabiliriz artık diye düşünüyorum. Şimdi altın tarafına bakalım. Altın bu sabahtan itibaren güzel bir yükseliş yaşadı. Şu an 4480 bölümlerinden şu anda 4560 bölgelerine.
Daha önce videolarda da bahsettiğim bu bölge önemli. Daha önce geldi, burayı kıramadı. Tekrardan denedi. Şimdi tekrardan geldi. Ya genel olarak bakarsak şurada yükselen dipler yapıyor arkadaşlar. Şöyle baktığınız zaman hani bu bir yükseliş trendidir. Minör de olsa bir yükseliş trendidir. Ama üst tarafta 4580 bölgeleri bunun direncidir. Buraları geçmeden yükselişin başlamasını düşünemeyiz. Üst tarafta da daha önce videolarda hep dediğim gibi 4750-4780 bölgesi ana direncimiz. Ama buraya geçmeden zaten bizim bulutumuz da üst tavanı bu bölgelere denk geliyor arkadaşlar bakarsanız. Buraları geçmeden asıl bir yükselişin başlamasını bekleyemeyiz. Yani altında bir yükseliş başlayacaksa öncelikle arkadaşlar 4700-4800 bölgesinin üstüne atıp günlükte mum kapatması lazım ki artık o saatten sonra biz de altının yükseleceğini düşünelim. Spot alımlarımızı yapabiliriz. Yani vadeli tarafta artık daha sağlam adımlarla ilerleyebiliriz. Şu anda sinyallerimiz arkadaşlar olumlu. Hani bir reversal down durumu var. Hani buradan bir ince dönüş olabilir. Ama HVO sinyalimiz, divergence'larımız şu anda olumlu. Yani yükselişi destekliyor. Şu anda yükselişi desteklemeyen bir durumumuz yok. Altın tarafı şu anda olumlu ilerliyor. Şu direnç bölgesinde şu anda bir bakacağız. Buralarda eğer ki biraz oyalanır daha bir likit alırsa aşağı iner arkadaşlar. Maalesef bu da muhtemelen akşam yapılacak açıklamalara da denk gelme olasılığı yüksek. Yani buradan pozisyon almak her zaman risklidir. Ama ben kendi açıkçası oyun planımı şöyle kurarım. Bu gelir buraya. Hep dediğim gibi bir likit daha alır. Bir V yapar. Anlatabiliyor muyum? Şöyle bir V yapar. Buradan kırdığı noktadan ben short pozisyonumu açarım. 4430 seviyelerine kadar da 4430-50 seviyelerine kadar da pozisyonumu taşırım. Şimdi bir ABD tarafına bakalım. ABD tarafında arkadaşlar benim söylediğim hareketler birebir maalesef oluyor. Yani maalesef dememin sebebi ABD tarafında yatırım yapan çok kişi var. Onun için söylüyorum bunu. Benim arkadaşlarımdan da bu tarafta yatırım yapan arkadaşlar var. Onlara da hep söyledim. Yani şu bölgenin artık altında yani özellikle SP500 tarafında 67.000 6700 seviyesinin altı market yapısını değiştirir. Çünkü uzun bir süre burada oyalandı. Sonra kırdı. Bakın şu anda onun da çok altına. Yani şu seviyeler 6139 seviyeleri güçlü desteği bunun şu anda. Oraya geldiği zaman inceden bir pozisyon denenebilir. Ama şu anda dediğim gibi DXY güçlendiği için hani ABD tarafı da zayıflanacağını düşünüyorum. Nasdaq'ta özellikle bir ciddi bir şey vardı, yapı vardı. Bunu haftalardır belirtiyorum. Bakın şu bölgenin altında 24.000'in altında mum kapatması demek şu trendin üstüne atamazsa düşüş derinleşir. Şu çizgiyi de görüyorsunuz arkadaşlar. Geçen haftalarda çizmiştim. İlk destek bölgesi 22.900 demiştim. Bakın şu anda oradan aldığı tepkiyle tekrardan yukarı yönlü hareketine başladı. Ama bu yukarı yönlü hareketin gidebilir mi bilmiyorum ama ilk durağı burası arkadaşlar. Yani 23.800 bölgesi bunun ilk durağıdır burada. Yani buraya kadar gelebilir. Buradan alacağı tepkiyle tekrardan alt bantları deneyebilir. Ama şu anda yapımız maalesef ABD tarafında bir işe dönmüş durumda. Sinyallerimiz de zaten hepsi bir iş durumda. Yani şu anda ABD tarafında olumlu hiçbir şey yok. İndikatörlerimiz de kendi çizdiğimiz içerideki yapılar da hepsi negatife dönmüş durumda. Yani ABD tarafında işlem yapacak arkadaşlar rica ediyorum long yönlü işlem aramasınlar. Buralardan spot alımlarda çok doğru maalesef değil. Şimdi total grafiğe bakalım. Şimdi total 3 markette arkadaşlar çizdiğimiz gibi düşen bir trendimiz vardı. O trendin altına kırdı. Şu anda daha önce aşırı satış yapıldı. POC noktası arkadaşlar. Şu nokta bakın. Hatta ben de burada daha önce söylemiştim. Bir obo formasyonu var. Obo formasyonu düşüş yönlü bir formasyondur. Yani kırdığı yerden ortalama, hatta şurada çizmişim zaten ya. Pardon. Kırdığı yerden 678 milyar dolara kadar bir düşüş gelebilir. Şu anda POC noktasında arkadaşlar bakın bu noktaya takılmış durumda. Burası daha önce aşırı satımın yapıldığı bir bölge. Günlükte hani indikatörlerimizde şu anda bir bullish'e dönmüş değil açıkçası. Hala bir iş devam ediyor. Daha kısa vadeye inelim. Kısa vadede 4 saatlikte bir up durumumuz var.
Kısa vadede 4 saatlikte bullish'e dönmüş ama uzun vadede hala dönmemiş. Yani kripto tarafında özellikle günlükte olumlu yani pozitife dönmemiş yapılar benim için çok güvenli değil. Çok güvenmiyorum açıkçası. Çünkü her an her şey değişebiliyor ama en azından günlükte bazı veriler çok 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 daha iyi çalıştığını düşünüyorum. Total 2'ye bakalım. Total 2'de de aynı yapı var. Gördüğünüz gibi düşen trendinin altında şu anda oyalanıyor. Üst tarafta arkadaşlar bizim bulut bandımız. Bunu da günlükte alsak daha mantıklı olur şu anda. En azından daha güvenli veri sağlayabilirim diye düşünüyorum. Günlükte şu anda üst band 998 milyar dolar arkadaşlar. Ondan önce de şu bölgede gördüğünüz gibi bir düşen trendimiz var. Onun üstüne atması lazım ki kripto tarafında özellikle ilk 125 coin'de bir yükseliş görebilelim. Burada da yine uzun vade yani günlükte bullish yani bearish olumluya dönen bir durum yok. 4 saatlikte aynı yapı var. Ama 4 saatlikte şöyle bir şey var. Total 2'de birçok indikatör bir iş seviyede. Yani şu anda bu hareketi açıkçası desteklemiyor. Total 2 grafiğinde özellikle. Şimdi total markette bunda birçok şeyi netleştirir zaten. Gördüğünüz gibi bu da bir kanal içinde devam ediyormuş. Daha önce bunları belirtmiştim. Şu anda kanalın üst bandında. Şimdi burada şunu göreceğiz. Eğer bunun üstüne atamazsa bu bir düşüşün tepkisiydi. Yani kırdığı trende reteste geldi deriz. Buradan sonra artık kanalın boyu kadar yani şu kanalı kırdığı yer kadar arkadaşlar bir düşüş bekleriz. Yani bu da ortalama şu destek bölgesi olan 2,3 trilyon dolar bölgelerine kadar geliyor. Şimdi günlükte yine yapımız bir işte arkadaşlar. Çok olumlu bir taraf değil yok. 4 saatlikte bakalım. 4 saatlikte bullish'e dönmüş durumda ama şu anda rate oranı kararsız. Yani piyasa şu anda bir yön arıyor ama yönünü bulamıyor. Çünkü likidite eksikliği var özellikle kripto tarafından. Yani ani hareketler oluyor. Ani yükselişlere aldanmayın. Bitcoin tarafında daha net bir şekilde göstereceğim size. Yapının nasıl olması gerektiği ile ilgili bakın Bitcoin'e geçelim. Ama öncesinde bir dolar dominasyona bakalım. Dolar tarafında son durum nedir? Bizim buralarda bir internet sorunu var birkaç gündür. Deli gibi yavaş internetimiz ya. Şimdi dolarda günlükte bir bakarsak arkadaşlar bakın şurada bizim yani daha önce belirlediğim bölgeyi görüyor musunuz? Buraya bakın nasıl güzel likidite almış gelmiş buradan aşağı süzülüyor. Yani burası bunun direnç bölgesiydi. Direnç bölgesinden ret yedi aşağı doğru süzülüyor günlükte. Fakat bizim alt taraftaki indikatörlerimiz çoğu up durumda, bullish durumda. Bir durumumuz var. Bazı indikatörler bu düşüşü, bu yükselişi daha doğrusu desteklemediğini bize söylüyor. 4 saate bakalım. 4 saatte ama bir işe dönmüş. HVO sinyalimiz down durumda. Fakat buradan artık bir dönüş gelme ihtimali de var. Görürüz. Bizim alt tarafta şurada 7.77-80 bölgesi bizim bulut indikatörümüzün desteği arkadaşlar. Fiyat buralara kadar gelip eğer ki buralardan bir tepki alırsa tekrardan üst bandı olan yani direnç bölgesi olan 8.20'leri 8.10'ları deneyebilir. Buraları göz ardı etmeyin. Özellikle söylüyorum arkadaşlar her videoda. Yani spot için zaten çok erken. Yani şu an ben spotla ilgili yaklaşık 2-3 haftadır da her videomda bahsetmeye çalışıyorum. Yani spot için çok erken şu anda. Alım yapanların canı yanabilir. Çünkü hiçbir parite daha kazanması gereken bölgedir maalesef kazanamadı. Yani şu an ben anlattığım konular biraz daha scalp day yani day trade, gün içi trade yapan arkadaşlar için. Yani gün içinde trade yapan arkadaşlar bu alanları lütfen kendiniz çizin. Benim söylediğim şekillerde, benim böyle söylediğim bölgelere alarmlarınızı kurun. Buralara geldiği zaman hep bizim kendi stratejimiz neydi? En büyük para kazanacağımız yer arkadaşlar order bloklar ve likidite bölgeleri. Yani fiyatlar bu bölgelere gider arkadaşlar çeker. Bakın şu altta POC noktamız var bizim 7.70 seviyesi. POC neydi? Fiyatın daha önce aşırı alım yapılıp yukarıya veya aşağı çekildiği bölgelerdi. Yani buraları mıknatıs bölgeleri olarak görebilirsiniz. Yani mıknatıs bölge nedir? Fiyat oralardan aşırı alım yapıp yukarı ya da aşağı götürüldüğü için
Üst tarafta likidi de bırakmıştır. Ya da alt tarafta likidi de bırakmıştır. Market yapıcı o likiditeleri yani o stopları temizlemek ister. En güzel para da oradan kazanılır. Bakın bu bölge mesela şunun dolarda bakalım. Bakın şu bölgemiz mesela bizim öncelikle order biliyoruz. Yani fiyat buradan aldığı destekle üst dirençleri denedi. Bakın burada da zaten bir V yapmış. V tarzı bir şey yapmış. Gitmiş likiditeyi almış oradan aşağıya. Benim bahsettiğim her videodaki olay bu arkadaşlar. Bakın şu. Likiditeyi takip edin diyorum. Hani likidite neredeyse siz o tarafa doğru gideceksiniz. Yani bu buradan bir likidite almışsa geçmiş olsun. Bakın denemiş olmamış gelmiş likiditeyi almış. Bu buradan aşağı gidecektir. Bak şurada da zaten 8 seviyesinde 4 saatlikte market yapısı değişmiş. Yani son yüksek tepeyi çıkarttığı dibi aşağı kırmış. Bundan sonra bunda artık bir düşüş bekleriz. Bakın şöyle. Ama tabii bunların hepsi dediğim gibi haberlerden bağımsız. Teknik bu şekilde çalışır. Şimdi akşam Powell olmayacak bir şey söyler. Bakın şu mumu görüyor musunuz? Yani bu mumun ucu yukarı Bitcoin tarafında da aşağı iner. O zaman sıkıntılı bir süreç başlar. Ama şu anda teknik olarak size söyleyebileceğim USDT tarafında market yapısı değişmiş durumda. Bakın şu bölgede artık altında mum kapattı. Bundan beklediğimiz artık düşük tepe, düşük dip. Düşük tepe, düşük dip. Ta ki nereye kadar arkadaşlar? Bakın bunlar da sonsuza kadar ilerlemez. Yani düşük tepe, düşük dip, düşük tepe, düşük dip. Bitcoin'i 200 bin lira, 200 bin dolara gelene kadar olmaz böyle bir şey. Bakın bu alt tarafta bizim desteğimiz, order bloğumuz, POC noktamız hepsi neredeyse aynı bölgeye denk geliyor. Bakın buralar güçlü bölgeler. Şu bölge 7.70 ile 7.60 arası güçlü bir bölge. Bakın buralardan tepki gelebilir. Hani uzun vadeli pozisyonlar taşımayın. Yani benim nacizane tavsiyem. Yani risk eşiğiniz yüksektir. Bitcoin'e long açmışsınızdır. Ha, siz bilirsiniz istiyorsanız bekleyin. Kaça kadar giderseniz hani risk eşiğiniz nerede artık bir son bulursa oraya kadar taşıyabilirsiniz. Ama ben taşımam. Taşımasını da doğru bulmuyorum. Şimdi Bitcoin tarafında özellikle dün ben bir short açmışım. Bakın düşen trende geldi. Bu bölgeden artık kar alınması yapılması gerektiğiyle ilgili oradan bir düşüş geldi. Aşağıdan tekrardan bakın şu bölge bunun order bloğuydu. Bakın daha önceki grafiklerde vardı da onu kaldırmışım ben. Grafikler çok karışık olmasın diye. Bakın şu bölge bunun zaten order bloğuydu. Bakın gelmiş orada likiditeyi almış yukarı çıkmış. Şu anda oradan aldığı destekli trendin üstüne atmış gibi görünüyor. Ama tabii bana mantıklı gelmiyor bu. Niye mantıklı gelmiyor derseniz şimdi bugün öncelikle Powell'ın konuşması var. Yani daha öncelerdeki verilere bakarsak enflasyonun bu kadar coşacağını düşündüğümüz petrol fiyatlarının bu kadar artması, bunların yakıta, enerjiye yani temel gıdaya her şeye bir anda zam geleceğini düşüneceğimiz bir ortamdaki Fed Başkanı'nın konuşmasının yapılacağı bir günde Bitcoin gibi riskli bir varlığın bu şekilde yükselmesi açıkçası beni korkutuyor. Yani şimdi günlerdir mesela burada. Mesela dün yapsaydı hafta sonu yine çok kabul etmezdim. Çünkü güçlü bir hacim beklerim ben burada. Hani önümüzdeki hafta olsa belki biraz daha. Çünkü haberler bitmiş olur artık yükseliş bekleyebilir. Ama bugün ben bu yükselişi çok sağlıklı açıkçası bulmuyorum. Zaten düşende bir hacim var. Şuraya bakarsanız hani şu mumda bir denemiş. Ondan sonraki mumlar hep düşük seviyelerde. Yani bu yükselişi ben dediğim gibi desteklemiyorum. Yani ben kendi kafamda bir mantığa oturtamıyorum. Daha önce FED FED yanlış ya da FED faizlerin açıklanacağı gün de söylemiştim. Hep böyle günlerde fiyatı bir yukarı çekerler. Alıcıları içeri çekerler. Siz girersiniz içeriye. Onlar en tepeden satarlar. Sizin elinize verirler. Aşağı kadar fiyatı çekerler. Yanlış hatırlamıyorsam şu bölge ya da şu bölgelerde olması lazımdı. Yani velhasıl kelam Bitcoin'de açıkçası şu trendi kırdı ama ben kırdığı trendi güvenmiyorum. Alt taraftaki sinyallerimiz bizim çok zayıf. Yani money flow para akışımız şu anda %41. Yani çok zayıf. 50'nin üzerine çıkması lazım. Yani şu yükselen trendin üzerine 60, üzerinde 4 saatlik mum kapatmış bir paritenin
Money flow'u %50'nin üzerinde olması lazım arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. %50'nin altında olduysa bu büyük olasılıkla fake bir yükseliştir. Yani onu uyarayım. Hani bu trendin üstüne attı. Hemen işlem açayım. 10x 20x bilmem ne. Yani ben önermiyorum. Hani bazı indikatörlerimiz bullish vermiş Divergence tarafında. Ama reversal down olma durumu var burada. Şu mum zaten artık çok zayıf bir mum. Hani şu gördüğünüz mum. Saat 2'nin açtığı mum. Bakalım bu 2'de açılan mum Türkiye saatiyle 3'te açılıyor. 7'ye kadar, bizde de 6'ya kadar tabii. Bakalım 6'ya kadar ne durumda olacak. Ethereum tarafına bakalım. Ethereum tarafında da gördüğünüz gibi yükselen trendimiz vardı. Onun altına kırdı. Reteste gelemedi. Geldi şimdi retest bölgesinde. Şu bölge özellikle 2100 bölgesi bizim bulut indikatörümüzün olduğu bölge. Bu bölge direnç olarak çalışacaktır. Ama üstte bizim ana direncimiz 2190, 2180, 70 aralığı arkadaşlar. Ayrıyetten şu anda burada bir çizdiğimiz obo formasyonumuz da vardı. Formasyonu aşağı kırdı ama tekrardan içeri girdi. İçeri girdiği için bu formasyon şu anda iptal durumda arkadaşlar. Şurada da bizim alt tarafta da bakın her videoda bahsediyorum. Order bloğumuz var arkadaşlar. Şu bölge bizim order bloğumuz. Bak şu bölge. Bakın bu da aynı, şunu da silelim. Bu da aynı şekilde. Yani videoları izleyen arkadaşlar, yani eğitimleri de alan arkadaşlar, bir order bloğun ne olduğunu bilen arkadaşlar, kişiler, yani vatandaşlarımız, ne diyeyim artık bilemiyorum. Şuradan artık işlem alacağını bilmesi lazım arkadaşlar. Bakın şu mumda. Bak mis gibi gelmiş order bloğun içerisine, buradan geri çekilmiş. Demek ki artık order blok buna destek oluyor. Yani buradan artık alıcılar satıcılara üstünlük kurmuş demek. Yani şuna baksanız zaten şurada da bakın. Görüyor musunuz? Hadi orada girmiyorsunuz. Hani şurada bile girebilirsiniz. Hep bahsediyorum. Hacim arkadaşlar. Bir bölgede eğer ki hacim girdiyse piyasaya, ondan sonraki mum kesinlikle yükselir. Bakın. Görüyor musunuz? Ondan sonrakiler. Hani hacim düşmüş şu anda ama yine bir yükseliş var. Hani şuradaki yükselişi yakalasanız 2035-2070 dolar, 40 dolar orada artık açacağınız kaldıraçın da durumuna bağlı olarak bir para kazandırır size. Ama önemli olan, hep diyorum, order blok ve likidite bölgelerinde ana para kazanacağınız bölgelerdir. Bunda şimdi indikatörlerimiz olumlu arkadaşlar. Sadece iki indikatörümüz bizim burada reversal down vermiş ve divergence vermiş bir iş tarafta. Bütün indikatörler zaten aynı anda çalışmaz. 4 saatlikte bizim POC noktamız 2050 şu anda üstünde. Yani o Bitcoin'e göre biraz daha Ethereum olumlu görünüyor arkadaşlar. Dediğim gibi üst tarafta bakın da şuraya da bakarsanız bulut indikatörümüz artık bu seviyenin çok güçlü olduğunu bize söylüyor. Hani oraya kadar gelir mi bilmiyorum. İnşallah gelir. Ben de artık açıkçası hani kriptoda kısa vade işlemler alıyorum ama artık şuraya da bir diyorum, hani en azından altcoin'lerde biraz para girişi olsa da böyle hani akşam bırakıp sabah kalktığımızda böyle gözlerimizin içi dolar olduğu günlere geri dönsek. Yani 2020-2021'de olduğu gibi o güzel günler maalesef gittiler, daha da gelmiyorlar. Evet, kripto tarafında şimdi bir LDO ile ilgili özellikle bir şey geldi bana. Özellikle dün bazı arkadaşlar Telegram'dan yazdı. Onlara bahsettim. LDO'yu size de kısaca bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi LDO Ethereum bir Ethereum şeyini kullanan blockchain'ini kullanan bir parite. Bu o tarafta bir şeyi vardı onun, bu ekstrada tam onu hatırlayamadım görevi. Şimdi teknik olarak bakarsak strong bullish arkadaşlar. Yani güçlü bir trend var şu anda LDO tarafında. Bakın şurada bunun POC noktası 0.29 arkadaşlar. Zaten oradan aldığı destek de şu anda üst bandı zorluyor. Benim bir çalışma yapmıştım. Şu anda 618, yani Fibonacci'de ilk tepkinin alıp hani ilk tepki alabileceğini düşündüğüm, artık ilk kar satışlarının yapılmasını gerektiğini düşündüğüm bölge şurası. Yani 0.33 bölgesi. Şu anda trend bullish arkadaşlar. Yani güçlü. Tabii bu akşam gelecek verilere göre de bu bir yön tayin edecektir. Eğer ki Powell bir güvercin açıklama yaparsa 35'e de transit gider. Onu da söyleyeyim. Ee, Yani LDO tarafı, buna short girmeyin arkadaşlar. Özellikle onu da söyleyeyim. Niye short girmeyin? Çünkü
genelde yatırımcıların en çok yaptığı hatalardan bir tanesidir. Özellikle böyle zamanlarda verinin kötü geleceğini düşünerekten en çok yükselen coinlere short girerler. Sanırlar ki bu coin diğerleri gibi düşer. Anlatabiliyor muyum? Ben daha çok para kazanırım ama bu çok yanlıştır. Bunu size yedirmezler arkadaşlar. Her zaman en çok yükselen en çok düşmez. En az düşüşü olur. Çünkü içeride bir likidite de vardır. O parayı size yedirmezler. Öncelikle onu bilin. Şu anda LDO tarafında bir yükseliş var, bir trend var. Ee, Bir düşüş olsa da hani diğer pariteler %4, %5 düşüyorsa emin olun bu %1 falan düşer yani öyle söyleyeyim. Yani bir short kovalamayın. Dediğim gibi zaten şurada da artık market yapısını bullish'e çevirmiş durumda. Yani 30-49 bölümü 0-30-49 bölümüyle market yapısını bullish'e çevirmiş. Üst bantlara doğru ilerliyor. Dediğim gibi tavsiyeydi. Benim tavsiyem 33 bölümlerinden artık kar satışlarının yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ee, Litecoin'e bakalım. Litecoin'de de yine aynı. Bakın kanalın sıkıştığı ucuna kadar gelmiş artık burada. Yani zurnanın zırt dediği yere kadar gelmiş. POC noktamız bizim 53 bölgesi. 53-84 bölgesi. Burada artık yukarı yönlü bir hareket bekleriz. Tabi haberler olumlu gelirse. Şu anda çünkü POC'nin de üstünde. Benim indikatörlerimin de üstünde. E, Hareketli ortalamanın üstünde. Ve alttaki indikatörler de alt seviyede arkadaşlar benim. Yani içeride bir hacim var. Bu yükseliş bu hacimle destekleniyor. Ama Bitcoin'e bağlı olarak dediğim gibi bugün içerisinde gelecek yani bu akşam gelecek haberlerle bu da yönünü tayin edecektir. Üst tarafta direncimiz bunun 56-61 arkadaşlar. Alt taraftaki desteğimiz de 50 bölgesi bununla destek olarak çalışacak ilk bölgedir. Solana'ya bakalım. Solana keza aynı. Bakın şu bölge bunda daha önce order blok olan bölgemiz artık şu bölgeyi alabiliriz. Bakın şu bölgeyi. Fakat artık burası order blok değil. Satıcılı bölge bizim bulut indikatörümüz de zaten 86 bölge yani 85'e 86 bölgesinin burada bir direnç olarak çalışabileceğini bize söylüyor. Alt taraftaki bizim indikatörlerimiz karışık. Şu anda olumlu bir sinyal yani bütün indikatörlerimizin aynı anda verdiği olumlu bir sinyal yok. Onun için şu an dediğim gibi destek yani direnç bölgesine çok yakın. Burada da yine aynı bakın aşağıda verdiğimiz order blok bölgesi yani şu bölge arkadaşlar. 82 ile 80 bölgesi arası altta gelmiş bu da likidi de almış buradan aldı likidi ile yoluna devam etmiş. Yani burada yine anlatmak istediğim temel şey şu arkadaşlar. Videoyu izleyen arkadaşlar order bloğu, fair value gap'in, imbalance bölgelerinin artık ne olduğunu bilmesi lazım. Hani bilmese bile ben her videomda bu alanları özellikle dikkat ediyorum. Bakın özellikle alanları çizerek size göstermeye çalışıyorum. Videoyu düzgün izleyen arkadaş biraz daha takiple bakın buradan çok güzel paralar kazanabilirdiniz. Çok net açık söylüyorum. Yani şurada bakın bunun şeyi ne? Şurada. Şurada bile işleme giren arkadaş şuraya kadar taşısa bakın %5'lik bir yükseliş şu bölge. Yani çok güzel para kazanabilirdi. XRP tarafına bakalım. XRP'de de keza aynı hareketleri ben yine bekliyorum. Bakın alt tarafta bizim belirlediğimiz bir destek alanımız vardı. 1.31 bölgeleri. Şu anda onun altı bu da bir likitte aldı. Tekrardan üste attı. Üst taraftaki ilk bunun POC noktamız arkadaşlar. Yani direnç olarak çalışacak bölge 1.39 bölgesi. Onun üstünde de 1.47 bölgesi var arkadaşlar. Önemli olarak çalışabilecek direnç bölgeleri. Brent tarafına bir bakalım arkadaşlar. Petrol tarafı bakalım o nasıl hareket etmiş. Yani petrol tarafında da evet bizim daha önce verdiğim bilgilerin dışında bir hareket yok arkadaşlar. Bakın şurada dedim. Yükselen trendimiz var. Bakın şuraya geldi. Bakın şu 113 bölgesini görüyorsunuz. Buradan bir satış geldi. Ben daha önce bunu 70 bölgelerinden vermiştim. Alımın yapılması gerektiğiyle ilgili. Bilmiyorum videoyu izleyen arkadaşlar hatırlar. Buradan geldi bir yükseliş yaptı 113 bölgesine. Oradan Trump yine bir saçmaladı. 78 desteğine kadar geldi. Sonra yukarı attı. Bakın şu bölge bizim POC noktamız 99 bölgesi. Kırdı. Bakın burada geldi. Trend yaptı kendine. Girdi. Tekrardan trendin üstüne attı.
Trende test etti, geldi tekrardan bakın şu bölgeden aldığı tepkiyle yukarı doğru gidiyor. Ben burada ne demiştim arkadaşlar? Şu anda haber bağımsız Brent tarafında düşük tepeler oluşmaya başladı arkadaşlar demiştim. Yani bu düşük tepelerin oluşması demek artık trend yavaş yavaş bir dişe dönüyor demek. Ama tabii bu haber bağımsız. Yani şu anda e, böyle şu andaki bu kadar ekonomik krizin olduğu, savaşın olduğu bir dönemde bu olur mu? Fake bir hareket de olabilir. Ama ben size grafiği analiz ederim. Grafikte gördüğüm şu anda o. Daha düşük bir tepe oluşturmadı. Bakacağız. Hürmüz Boğazı ile ilgili yani devam ederse bu kapanma durumu hani ilk hedefi hep diyorum 123 dolar seviyeleri bunun olacaktır. Yani 113 bölgesinin üzerine atması koşuluyla. Burayı inceleyelim arkadaşlar. Bakın şurası 100 bölgesi. Bunda ilk destek olarak çalışabilecek bölge. Buralara geldiği zaman diyorum hani şu Boroğlu ya da bir likidi daha alır. Ya da şu alt taraftaki bakın şu bölgeye gelebilir. Bakın bu bölge önemli. Yine keza şu bölge çok daha önemli. Asıl üst tarafı şu anda götürdüğü taşıdığı order blok alanımız. Yani 100 bölgesiyle 94 bölgesi şu anda Brent tarafında çok önemli. Buralara geldiği zaman artık dönüş sinyalleri arayabiliriz. Şu anda bakın burada da gördüğünüz gibi indikatörlerim artık tepe vermeye başladı. Mesela aynı bölgede daha önce tepe vermemiş ama buralarda artık fiyatın soğumaya başladığını bize indikatörler gösteriyor. Yani Brent tarafında özellikle Hürmüz kopandı. Longa bastıralım, şöyle yapalım, gitsin 120'ye gidecek falan diyenleri burada yakabilirler arkadaşlar. Ee, Özellikle Brent tarafı altın tarafından daha volatil. Çok hızlı hareketler olabiliyor. Yani lik olma durumunuz çok yüksek. Evet yine uzun bir video oldu. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi alanların birçoğunu ben size veriyorum. Destek dirençleri, indikatörlerin bize verdiği uyarıları hepsini sırayla size anlatmaya çalıştım. Sizden de ricam arkadaşlar dediğim gibi eğer ki kanalıma abone olup videoları beğenirseniz çevrenize de tavsiye ederseniz çok sevinirim. Bundan sonra çekeceğim videolarda da gerçekten burada videoların izlediğini görmek insanı mutlu ediyor. Dediğim gibi benim buradan bir beklentim yok. Sadece gerçekten insanlara yardım etmek istiyorum. Hani elimden geldiği kadar da bütün pariteleri tek tek analiz ediyorum. Bu çünkü gerçekten ciddi bir vakit alıyor. Yani 30 dakikalık bir videonun arkasında yaklaşık 4-5 saatlik bir grafik analizi yapılması gerekiyor. Buna emin olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün videonun sonuna geldik. Riskli bir gün. Tekrardan uyarıyorum. Paranızı çarçur etmeyin. Bizim dediğim gibi 1 dolarımız bile önemlidir arkadaşlar. Bizim hiç kimseye verecek 1 dolarımız yok. En azından 1 dolar versek bile onu 3 dolar olarak geri almamız gerekiyor ki gerçekten akşam yastığa kafamızı koyduğumuz zaman mutlu olalım. Rahat rahat uyuyalım. Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını bu yamyamlara vermeyelim. Evet arkadaşlar hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi bir hafta diliyorum arkadaşlar hepinize.